Burada insanlar toplanmış ama burası da Irak restoranı. Yazmışlar bak, Irak restoran. Katar'da meşhur olan bu anıtın yanından geçiyoruz. Devam edelim şöyle. Atalım çantaya. Hatıra. Bu kişilerin görevlerini bilmiyorum ama atlarla burada geziyorlar. Thank you bro. Thank you, sir. Thank you. Welcome to Doha. Az önce bir top patladı. Ben bomba patladı. Böyle Katar sandığımız kadar pahalı bir yer değil, onu da söyleyeyim. Herkese Bali Havalimanı'ndan selamlar. Sürpriz bir videoyla karşınızdayım. Türkiye'ye geliyorum. 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyorum. Önceki videolarımı izleyenler şimdi şaşırmıştır. Çünkü hostel açıyordun, ameliyat olacaktın. Ne oldu bir anda Türkiye'ye geliyorsun? Hepsini anlatacağım. Şu anda sabah 9 bizde. Saat 7'de buraya geldim. Check-in yaptım. Bekliyoruz. 2 saat sonra da uçuşum var. Hemen size bahsedeyim. Şimdi ben ameliyat olacaktım kulak zarıyla ilgili. Doktora gittiğimde bana 15 gün sonraya randevu verdi. Hiçbir sıkıntı yok. Peki böyle aniden hostel açarken ve ameliyat olacaktım burada. Neden Türkiye'ye geliyorum? Hemen bunu da anlatayım size. Ben hastaneye gitmeden bir gün öncesinde benim Türkiye'de bir tane bankam var çalıştığım. Başka hiçbir tane yok. Online girebiliyorum. İşte oradan her şeyi, transferlerimi, para akışını hepsini oradan sağlıyorum. İşbirlikleri olsun, benim YouTube'a yatan para olsun, her şey. Bilmediğim bir sebepten dolayı ben şifrem doğru, yani buna %100 eminim. Girdiğimde bana hata verdi. Sonra bir daha denedik falan derken bloke oldu. Daha sonra bloke olduğu zaman işte şifremi unuttum, tekrar yeniden alıyorsun ya. Oraya girdiğinde de sana kart şifreni soruyor. Onu da doğru, yani biliyorum her zaman kullandığım kart. Onu da doğru girdiğim halde yanlış deyip kart iyice kapandı. Ve daha sonra kart tamamen kapandı. Hiçbir şekilde giriş yapamadım. Ve müşteri hizmetlerini aradığımda Türkiye'yi, orada da senden kart şifresi istiyor. Ama o da yanlış diyor. Yanlış dediği için de hiç, yani şeyle de görüşemedim. Daha sonra benim ertesi gün hastaneye gittim. Bana dedi ki 15 gün sonra ameliyat edebiliriz. Ben tamam dedim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim başka bir kartım yok Türkiye'de. Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü benim YouTube gelirlerim oraya gidiyor. Artı yaptığım işbirlikleri, artı benim oradan ödediğim bir sürü otomatik ödemeleri var. Hepsi duracak. Yani bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Tabii buradaki kartlar buradaki işlerimle ilgili çalışıyorum ama benim Türkiye'ye ben geldiğimden beri ben 4 yıldır her zaman Türk Bankası'yla zaten çalışıyorum. Böyle olunca bana 15 gün sonra ameliyat dediler ya. Şimdi 15 gün beklesem ben, daha sonra kulak ameliyatı olsam, bir 15 günde öyle beklemek zorundasın. Sonuçta kulak ameliyatı oluyorsun. Hemen ertesi gün uçamazsın ki Türkiye'ye. Yani 14 saat uçuyorsun değil mi? O yüzden de ben karar verdim. Dedim ki en iyisi ben hemen bileti alayım. Türkiye'ye gideyim, orada ameliyatımı olayım, hem de banka işimi halledeyim. Bu vesileyle de 6 ay sonra mı, 8 ay sonra mı, 1 yıl sonra mı ben zaten Türkiye'ye gelmek zorundaydım bir kere. Çünkü bizim YouTube geliri, ben buraya geldiğimde YouTube'a bir şey yoktu, vergi yoktu. Daha sonra çıktı. Bunu da Türkiye'ye kaydettirmen lazım. Yoksa cezası var. Hem onu hallederim, hem de benim şimdi kanal büyüdükçe tabii her YouTuber'lar veya sosyal medya yapanlar bir avukatla anlaşıyor. Şimdi burada herhangi bir işte küfür, hakaret, tehdit gibi yorumları ve sana tabii böyle mesajlar da geliyor. Bunları avukata verebilmek için tabii vekalet lazım. Şimdi ben Türkiye'ye geldiğimde bir avukatla anlaşacağım. Orada herhangi bir böyle durumlarda kendisine gönderiyoruz. Orada ilgileniyorlar. Bunu da hallederim. Yani birçok işim var Türkiye'de. Gelmişken avukat işimi, artı tabii ki banka işimi, vergi işimi, bunların hepsini halledip ondan sonra tekrar Bali'ye geleceğim. Ama Serkan Gürer durur mu? Gelmişken Azerbaycan, Mısır ve Katar'ı da ziyaret edeceğiz. Gezeceğiz. Oradan da çok güzel videolar gelecek. Bugün ben Katar aktarmalı uçuyorum. Katar aktarmalı 24 saat bir bilet buldum. Yani gidiyorsun Katar'a, buradan Bali'den Katar'a 9 saat uçuyorsun. Daha sonra benim orada 24 saat bekleme süresi. Bunu bilerek yaptım, aldım. Yani çok uzun süre 24 saat beklenir mi havalimanında?
Ben şöyle düşündüm. Bir gün Katar'a girerim, orayı gezeriz, tanımış oluruz. Daha sonra da Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de ameliyat işlerimi ve diğer işlerimi bitirdikten sonra Azerbaycan ve Mısır, Türkiye'ye kadar tekrar geri gelmişken, yani burada bir Azerbaycan'ı ziyaret etmeden gitmek olmaz. Benim YouTube analizlere baktığınız zaman en çok doğal olarak Türkiye'den izleniyor. Daha sonra Almanya ve ondan sonra da Azerbaycan geliyor. Ve Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Orayı zaten çok görmek istiyordum. Fırsat bu fırsat. Türkiye'ye gelmişken de orayı ziyaret edip görmek istiyorum, tanımak istiyorum ve sizlere de tanıtmak istiyorum. Oradan sonra da benim çocukluk hayalim olan bir ülkeye gitmek istiyorum. O da Mısır. O da piramitlerin tabii ki sayesinde. Mısır piramitleri çocukluğumdan beri benim ilgimi çeken bir bölge. Ve oraları çok ama çok görmek istiyorum. Belki yüzlerce belgesel izlemişimdir piramitler hakkında. Zamanda çizgi filmler vardı. Yani işlemiş bana. Şimdi biliyorsunuz bir de Mısır'a vizeler de kalktı. Bu sebepten dolayı basitçe girebiliyoruz. Ben de Türkiye'ye kadar gelmişken orayı da ziyaret etmek istiyorum. Ondan sonra tekrar Bali'ye geleceğim çünkü işlerim var. Hostel işi de şöyle olacak. Burada benim biliyorsunuz ben burada evliyim, ailem var. Hostel işi aynı şekilde planladığımız gibi 10 güne kadar açılacak. Bütün siparişler yapıldı. Ranzalar olsun, diğer klimalar, televizyon, her şey, masa. Bunların hepsiyle de kayınbabam ve eşim ilgilenecek. Ben uzaktan kontrol edeceğim. Bu şekilde orayı aksamadan açacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Ben Katar Hava Yolları'yla uçacağım. Uçağımız da bu. Evet, bana aktarmalı uçuşlarla ilgili birçok soru geliyor. Hangi hava yolu iyi, nereden uçalım, nasıl yapalım? Şimdi burayı iyi dinleyin. Size benden, benim yaşadığım tecrübelerden bir şeyler aktarmak istiyorum elimden geldiği kadar. Türkiye'den Asya kıtasına bakın. Bu illa Bali veya işte ne bileyim Tayland değil. Genel olarak Malezya'ya mı uçacaksın? Tayland'a mı uçacaksın? İşte Bali'ye mi geleceksin? Veya başka bir bölgeye mi? Singapur'a mı? Bununla ilgili eğer sen Türkiye'de yaşıyorsan en iyi rotaları söylüyorum. Birincisi Katar Hava Yolları. Katar'da yani İstanbul'dan zaten hep İstanbul'dan kalkar. İstanbul'dan Katar'a uçuyorsunuz 4 saat. Daha sonra alacağınız bilete bağlı 3 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat aktarma bekliyorsunuz. Ondan sonra da 9 saat, 9,5 saat Asya bölgesinin tabii ülkeden ülkeye değişir. Mesela Bali'ye 9,5 saate gelebiliyorsunuz. İşte Tayland olsun orada 10 saat olsun veya 9 saat olsun böyle değişir. Bu birinci rota en çok kullanılan rotalardan bir tanesi. Çünkü Katar gerçekten aktarma yönünden ve uçakları da çok güzel olduğu için birçok insan tarafından da tercih ediliyor. Uçakları güzel, kalite, hizmet var. Yani bu şekilde ben birçok kez Katar'da uçtum. Gerçekten memnunum. Başka bir seçenek Singapur Hava Yolları. Bu da Singapur'a uçar, orada beklersiniz. Daha sonra da gideceğiniz ülkeye devam edersiniz. Singapur Hava Yolları da gerçekten çok kaliteli, güzel. Bunu da daha önce ben Singapur üzerinden de uçtum. Oradan da çok memnunum. Bir başka seçenek ise Malezya, bir de Bangkok. Bunlar aktarma yerleridir. Yani en yoğun olan yerler buralar. Bangkok'a uçarsınız, oradan gideceğiniz ülkeye devam edebilirsiniz. Orada birçok hava yolları gidiyor. Veya Malezya, veya Singapur veya dediğim gibi Katar üzerinden uçabilirsiniz. Bu rota çok güzel. Aynı şekilde de buradan tekrar Türkiye'ye gitmek için aynı rota. Katar'dan İstanbul. Bu direkt uçuşlara baktım. İnanılmaz çok büyük fark var. Bakın Türk Hava Yolları'na baktığımda $2000 tek gidiş var, gerçekten var bak. $2000 yani gidiş $4000 bilet de var. Mesela benim aldığım bilet $700. Aradaki fark bak, $700 nerede, $2000 nerede? Yani her bütçeye göre var. Tabii Türk Hava Yolları direkt uçuyor. Ama aktarmadan hiç korkmayın. Hatta daha güzel oluyor. Siz gidiyorsunuz, orada 9 saat uçuyorsunuz, çok fazla sıkılmıyorsunuz. Daha sonra iniyorsunuz, bir insan kendine geliyor. Ondan sonra tekrar devam ediyorsunuz. Yani aktarmadan çekinmeyin, korkmayın. İlk defa uçacaklar vardır. İlla ki işte aktarmadan nasıl olur? Şunu da söyleyeyim size, bunu birçok kişi yanlış biliyor. Şimdi ben burada
Büyük bir çanta da getirdim. Valiz getirdim. Onu verdim. Şimdi o valiz İstanbul'a kadar gelir. Ben Katar'a girdim, çıktım fark etmiyor. Çünkü benim biletim İstanbul. Yani onları ilgilendirmez. Sen orada Katar'a mı gireceksin, kaç saat bekleyeceksin, ne yapacaksın? Burada verirsin, İstanbul'da alırsın. Veya İstanbul'dan geliyorsan buraya, diyelim ki Tayland'a uçuyorsun değil mi? Orada veriyorsun ama sen Singapur'a aktarmalısın. Singapur'a geldiğinde orada çantanı tekrar alıp tekrar vermek zorunda değilsin. Bak bunu unutmayın. Bu her yerde aynıdır. İstanbul'da verirsin, Tayland'da alırsın. Yani bu kadar. Bunu unutmayın. Bu önemli bir bilgi. 4 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyorum. Az değil 4 yıl. Tabii birçok şeyler duyuyoruz. Değişti, şu değişti. Kendim de göreceğim. Ama ben negatif bir insan değilim. Yani geldiğimde ülkemi de kötülemem. Efendim o böyleymiş, yok başka ülkelerle de kıyaslamam. Çünkü her ülkenin kendine göre inişleri çıkışları vardır, ekonomik durumları vardır. Yani abi geldik, abi bu böyleymiş, abi pahalıymış. Böyle videolar asla benden gelmeyecek. Ben hep güzel tarafından bakacağım. Yani fazla da burnumu sokmak istemiyorum böyle şeylere. Çünkü haddime değil. Ben orada yaşamıyorum, ben Bali'de yaşıyorum. Şimdi ben ay efendim böyle öyle böyle bir şey yapamam. Anlatabiliyor muyum diyor. Mesela ben oy da kullanmadım. Bence yurt dışında yaşayanlar Türkiye için oy kullanmaması gerekiyor. Diyeceksin ki nasıl kardeşim, sen de Türk vatandaşı. Tabii ki ama ben orada yaşamıyorum. O sizin kaderiniz. Siz onu yapıyorsunuz. Yani bakın ben diyelim ki birisine oy veriyorum. Benim verdiğim oyla sen niye orada o şekilde yaşamalısın? Sen orada yaşıyorsan bence sadece Türkiye içerisinde seçimlerde, bence benim düşüncem bu. Kim Türkiye'de yaşıyor, onlar oy kullanması lazım. Adam Almanya'da yaşıyor, Amerika'da yaşıyor, atıyor orada. Kardeşim bu adam yılda bir kere, 3 yılda, 5 yılda bir kere geliyor. Bu adamın haklı olmaması bence. Yani bu çok saçma geliyor bana. Sonuçta sürekli yaşayan insanlar orada. Onlar karar versin kim yönetsin diye veya değil mi? Durum bu. Mutluyum ülkeme tekrar gelmekten. Yemeklerimizi çok özledim. Aşırı çok özledim. Bakalım güzel şeyler olacak. Bu vesileyle de gelmişken biraz dişlerle ilgili de orada, çünkü Türkiye bizim, bakın Türk doktorlarımız, Türk hastanelerimiz ben birçok yere gittim 10 numara. Hiç kimse şey demez, 10 numara. Tabii ki özele gittiğin zaman ya adamlar otel gibi, biliyorsunuz şeyler var, hastaneler var. Doktorlarımız çok iyi. Bu vesileyle de hiç gözü kapalı zaten ben Türk doktorlarına güvenirim. Ameliyatımda olacağım. İşte biraz dişle ilgili de bakımlar yaparız. Ondan sonra, çünkü benim 15 gün ameliyattan sonra 15 gün bir beklemem lazım. Hemen uçamazsın. Ondan sonra hazır olduğumuzda da diğer ülkelere devam edeceğiz. Çok mutluyum. Türkiye'de görüşmek üzere. Daha doğrusu ilk önce Katar'a gidiyoruz. Katar'dan video gelecek. Ondan sonra Türkiye'den devam edeceğiz. Şunu da belirteyim. Burada videoyu başlatma sebebim, ben Katar'a gittiğimde orada hangi evraklar isteniyor, işte kolay mı girildi, ne oldu, ne istendi, her şeyi size aktarmak. O yüzden beni eskiden takip edenler bilir. Ben yeni bir ülkeye gittiğimde her zaman havalimanından başlatıyorum ki insanlara doğru bilgileri verebileyim. Gittiğimde nelerle karşılaştım, hangi evraklar istendi, kolay bir şekilde girildi mi, vize parası var mıydı, bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu bölümde Katar'a girişimiz kolay mı, neler istendi, bunların hepsini sizinle tek tek paylaşacağım. Ve tabii gidip orada bir yere de yerleşeceğiz. Onları da sizlere paylaşmak istiyorum. Devam ediyoruz uçakta. ...9,5 saat çok rahat, güzel bir uçuş sonrası Katar'a geldik. Şimdi pasaport kontrollerine geçeceğiz. 4 yıldır uzun uçuş yapmıyordum. Tabii bir sürü ülkeye gittim ama böyle uzun kıtalar arası bayağıdır uçmuyordum. Katar hiç kalitesini kaybetmemiş. Çok kaliteliydi. Yani gerek uçak olsun, yeme içme olsun, 2 defa yemek verirler. Zaten içecek Katar Airways'te ücretsiz. Yani istediğin kadar, alkollü ve alkolsüz. Katar'a girdik, pasaport kontrolünden geçtik. Para bozduruyorum.
ezan okunuyor bakın. Havalimanlarda bile ezan okunuyor. Thank you. Evet, buranın parasını aldık. Burada dirhem mi geçiyor? Ne geçiyordu burası? Bilmiyorum ki. This name is dirhem. Riyal. Riyal. Okay. Ben de kıza sordum. Katar riyali olarak geçiyormuş. Böyle 10 riyal. 100 var. Şu an değerlerini falan bilmiyorum. Kadın 50 dolar bozamadı. Bozuk param yok dedi. Ben de tam 100 boz dedim. Çünkü Türkiye'de de alırlar bu parayı veya başka yerde de bozdurabiliriz. Hadi şimdi dışarı çıkalım. Evet, Katar'dayız ve Katar'a giriş çok basit oldu. Geri dönüş bileti olsun, hiçbir şey, yani A'dan Z'ye hiçbir şey sormadı. Sadece pasaportu aldık ve parmak izi veriyorsun. İşte fotoğrafını çekiyor orada cihaz. Ondan sonra hoş geldin Katar'a diyor. Başka bir şey yok. Çok basit, hemen de vizeyi veriyorlar. 30 gün burada kalabiliyorsunuz. Evet, Katar'a geldiğimiz belli olsun. Böyle lüks araçlarla sizi otellerinize veya gideceğiniz yere götürebiliyorlar. Bunlar lüks taksiler. Bak böyle dizili, hep Audi, Mercedes. Bir de uyguna var. Bunlar var. 15 dolar sordum. Hiç beklemeyeceğim. Şimdi ben buradan şey var, metro falan var da ben şimdi burada zaten vaktim yok. Bir gün kalacağım burada. O yüzden şeye atlayacağım. Taksiyle gideceğim. Ortam böyle. Şimdi taksiciye gidelim. Beni merkeze götür dedim. Hiçbir fikrim yok nereye gideceğimizi. Tamam dedi, ben seni güzel bir yere götüreceğim dedi. Bakalım. Evet, bu taksiyle gidiyoruz. Burada diğer arkadaşlar var, beraber gidelim daha uygun olsun dedi. Tamam dedim ben de. Aynı yere gidiyorlar, onlar da turist. Sir, where are you from? We are from Spain. Spain. And Italy. And Italy. Wow, nice. I'm from Turkey. Turkey. Oh, Yeah. nice Turkey. Evet, İspanyol ve İtalyan kız arkadaşı var. Bu taksici arkadaş bizi merkeze götürüyor. Denk geldi, onlar da bekliyordu. Beraber gidelim dedi, bölüşelim dedi. İyi dedim ben de. The hotel is 8 kilometers or 5 kilometers from here. Is Ramadan. Wait. From me. No, you switch to Wi-Fi? Yes, this is the Wi-Fi. Yeah. Bunlar da otellerini bulmaya çalışıyor Wi-Fi'den. Dört şeritle yollar var. Çok geniş. Burada bak, taksinin böyle cihazı var. Biraz hız yaptığı zaman hemen hız uyarısı yapıyor. Düşür diyor. Tam sisteme oturtmuşlar yani. Thank you bro. Thank you, sir. Thank you, thank you. Welcome to Doha. From where are you? I'm from Nepal, sir. Nepal. Nepal, Ya yes. nice. Ah. Burada çalışanlar taksi, ondan sonra diğer şeylerde hep yabancılar. Yani Katarlı böyle işleri yapmaz. Adamlar zengin abi, bunlar gelip taksicilik mi yapacak? Zaten küçücük bir ülke, çok zengin bir ülke. İşte böyle Nepal'den, diğer ülkelerden, fakir ülkelerden alıp buralarda çalıştırıyorlar. Beni nereye getirdi? Burası Müslüman Müzesi olarak geçiyor, karşısı. Buralar en turistik, en popüler yerlerden bir tanesi Katar'da. Şu anda burayı geziyoruz. Ve tabii karşımızda büyük büyük binalar, gökdelenler. Oraya doğru gidelim. Şu müzeye bakalım, açıklıyorlar ama. Şu anda Ramazan olduğu için her yer kapalı. Saat 5.30'da açılıyormuş. Akşama kadar devam ediyor. Buradayız bir gün boyunca. Yarın da buradayım. Bir video daha gelecek. Burayı biraz görelim, tanıyalım beraber. Katar çok küçük bir ülke olmasına rağmen futbola çok düşkünler ve 7 tane çok büyük lüks stadyumları var burada. İslam Müzesi of Katar. Birazdan çarşı tarafına da gideceğiz. Bir sonraki Katar videomuzda taksiyle anlaştım. 30 dolar sadece. Ya çok uygun. Böyle Katar sandığımız kadar pahalı bir yer değil. Onu da söyleyeyim. 30 dolara adam 2,5 saat gezdirecek. Komple burada görülmesi gereken şu karşıya, her tarafa götürecek.
Yani sen nerede 30 dolara 2,5 saat taksiyle gezeceksin? Bence çok iyi fiyatlar. Yani şimdiye kadar fiyatlar bence çok iyi. Bu arada biz havalimanından buraya 15 dolardı. 3 kişi olunca 5'er dolar verdik. Buraya geldik. Bunlar hep işçi. Burada işte dışarıdan gelip çalışanlar. Dışarıda şey yok ya. Yerli yok. Baksanıza hiç kimse yok ortada. Ya hayır biraz ya tamam kalabalık olmaz ama birkaç kişi görürsün ve hiç kimse yok. İşte bir de Ramazan'ın etkisi var tabii ki. İnsanlar evlerinde veya işte ne bileyim mekanlarda galiba zaman geçiriyor. Karşıda QNB var. Katarlıların oluyor değil mi bu? QNB bankası. Buraları daha iyi görebilmek için drone görüntülerine geçelim mi? Hadi başlıyoruz. Şu dikkatimi çekti. Bak bu gördükleriniz çöp. En az bu sırada 20-30 tane çöp var bak sıralı bir şekilde. Ya işte bu ya. Yani birçok ülkeye gittim. Çok gelişmiş ülkelerde çöp yok arkadaş. Ya anlamıyorsun yani bu çöp yani olacak ki adamlar nereye atacak değil mi? Ya ben çöpü var ya 1 saat 2 saat elimde gezdirdiğimi biliyorum. Bak burada adım başı çöp var bak. Bunların hepsi çöp şu yeşiller. İşte bu ya. İç taraflara drone nasıl görünüyor? İç taraflara gideceğiz şimdi de drone nasıldı ama çok güzel değil mi? Adamlar yapmış ülkeyi ya güzel. Temiz, düzgün. Tabii ki burada turizm fazla gelişmiyor. O da şeriatın olduğu işte yabancılar, turistler, Avrupalılar böyle şeylerden biraz çekiniyor biliyorsunuz. Biraz öyle bir durum var. Hello. Burada Katarlı abimiz spor yapıyor. Sonunda birini gördük. Abi kimse yok. Hep işçi bunlar. Bak şunlar var ya hep dışarıdan gelen göçmenler, çalışanlar. Tabii her yerde camiler görebiliyorsunuz. Farklı farklı. Bak şöyle ben mesela hiç görmedim. Çok değişik mimaride camiler görebiliyorsunuz. Bu limandan da karşıya geçebiliyorsunuz ama ben taksiyle yarın gezeceğim oraları. Ben daha otel bile rezervasyon yapmadım. Nerede kalacak onu bile bilmiyorum. İnternet de yok. Almadım yani. Bir günlük kalacağım çünkü. 2 gün kalacağım daha doğrusu. Bakalım. Birkaç kişiyle denk geldik böyle. Kamera açık değildi. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. Türkiye'lileri seviyorlar. Yani bayağı o Türkiye. Yani kendilerini bize yakın buluyorlar. Bunlardan her yerde var. Bunları kiralayabiliyorsun. Galiba kart gerekli bunlardan da. Biz gezelim. Şurada deve falan var. Pazar yeri galiba burası. Bakalım.
Ben öyle geçiyorum ama hiç. Ceza yazacaklar bana. Hemen geçelim abi. İftara da az kaldı. Bakalım yoğunlaşacak mı, nasıl olacak? Sonunda yerlileri görmeye başladık. Oh be. İnsan yoktu şeyde. Burada Katarlı aileler çocuklarıyla vakit geçiriyor. Güvercinler, deve var. Çocuk 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 korktu. Kadınların bazıları tamamen kapalı, yüzleri de kapalı, bazılarının yüzleri de açık. Değişik. Bunlar hep bakıcıları. Tayland'dan, Filipin'den. Selamünaleyküm, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Good. Aferin, maşallah sana. Burası pazar da kapalı ama işte Ramazan'dan dolayı. Baksana her taraf. Hiçbir şekilde eşyaları şey yapmıyorlar. Böyle dışarıda üstünü kapatıyorlar, bu kadar. Bu da mis gibi kokuyor köfteler. Baharat kokuları çok güzel. Özledim bu bizim baharat kültürlerini burada. 4 senedir gelmiyorum buralara. Ya burası çok canlı, güzel bir pazara benziyor da ama kapalı. Bir 2 saat sonra açılır her yer. Kafeste kaplumbağaları koymuşlar, satıyorlar. Şuraya bak. Bunları nereden topluyorlar acaba? Bunlar daha büyükleri. Bunlar daha büyükleri. Bunlar yavru olanlar. Kıyafetleri böyle bak erkeklerin. Kadınlar da çarşaf giyiyor. Küçük erkek çocuklar da aynı bu şekilde giyiyorlar. Burada da bizdeki gibi, o maşallah baksana dolu. Aynı bizdeki gibi değil mi bu tarzda? Selamünaleyküm. Böyle yerlerde tek tük açık. Birçoğu yeri kapalı şimdi Ramazan olduğu için. Nasıl bakıyorlar? Bir anda kamerayla dalınca bu kim diye, lan bu nereden çıktı diye bir anda, değil mi? Bu kişilerin görevlerini bilmiyorum ama atlarla burada geziyorlar. Galiba güvenlik olabilir diye düşünüyorum. Atlar çok bakımlı ama düzgün, baksanıza. Tabii buralarda nargile çok meşhur. Birçok yerde böyle görebiliyorsunuz, satılıyor. Orada da kebap restoranları falan var. Biz de iftarda yemeğimizi yiyeceğiz. Daha var 1-2 saat. Çok güzel değil mi? Rengarenk böyle. Yastıklar, kılıflar, halılar. Ali Baba'nın da burada sihirli lambasını alabiliyorsunuz. Selamünaleyküm. İşte burada bakın böyle sihirli lambalar. Filler.
Çok güzel duruyor ama ya. Bu ne acaba? Şey mi? Card for playing? Şu çok hoşuma gitti. Bunu alıyorum. Küçük, çantaya da sığıyor zaten. Atalım. Çantaya. Hatıra. This is your shop. Can I look? Okay. Thank you. Bakalım bir dükkana. Katarlı, yerli. Güzel dekor, böyle hediyelik. Artı süs. Oyun tavlaları bunlar galiba. Güzel, şık. Ama çok güzel. Maybe this change. Bayağı ağır ha. Küçük ama şey yani. Ya, thank you. Burada hep hediyelik dükkanlar. Böyle bak. Dünya Kupası'nın şeyini yapmışlar, sahtesini yapmışlar burada bak. Bastonlar. Hello. Selamünaleyküm. Selam ve rahmetullah. How are you? Good? Alhamdulillah. Very nice shop. Thank you brother. Güzel. Buna böyle şeyler düşkün galiba. Baksana birçok yerde var böyle. Çok da güzel ha. Harbiden çok güzel. Thank you. Yüzükler. Burada farklı taşlarla. Şu bıçaklar. Tabanca da satıyor. Burada kebapçı var. Büyük ihtimal özledim çünkü 4 yıldır biliyorsunuz Asya bölgesindeyim ve buradaki lezzet oradaki lezzetle bir değil. Özledim ama iftarı bekliyoruz. Daha sonra ben de burada veya burada bir yerde yemek yiyeceğiz. Katar'da kesinlikle alkol satışı yasak. Buraya turist olarak da alkol getiremezsiniz. Çantanızda varsa büyük cezalar var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor girişte. Yani başka bir ülkeden çantanızda vardır, unutmuşsunuzdur. Aman aman sakın dikkat edin. Burası Old Pazar diye geçiyor. Yani eski pazar diye. Orada kralın resmi var. İftar yaklaşıyor. O yüzden insanlar burada iftarı bekliyor. Saat şu anda 4:30. Burada da o kıyafetlerin satıldığı dükkanlar. Yöresel kıyafetleri satıyorlar. Çok sakin bir şehir. Bana acayip sakin geldi. Sessiz, güzel yani. Ortam iyi. Ve dikkat ediyorsunuz değil mi? Tertemiz. Katar'da meşhur olan bu anıtın yanından geçiyoruz. Devam edelim şöyle. Şöyle dar sokaklar var ya, çok hoşuma gidiyor benim. Çok böyle
farklı, baksanıza şuraya. Böyle altı görevliler yine geziyor. Katar çok küçük bir ülke, nüfusu düşük, o yüzden de çok zengin. Tabii ki sadece nüfusu düşük veya ülke küçük diye mi? Hayır. Burada petrol çıkıyor. Bu petrol de yüksek miktarlarda olduğu zaman tabii ülke hemen çok zenginleşiyor ve farklı bir duruma geliyor. Katar da o ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesindeyiz, Katar. Ancak şunu söyleyebilirim. Gerçekten hiç ama hiç pahalı değil. Hiç. Yani bir şey alıyorsun 3 dolar 5. Ben daha pahalı bekliyordum Katar'ı. Kesinlikle pahalı değil. Özellikle de ulaşım, taksi çok ucuz. Restoranlarda bakacağız giderken. Şunu söyleyeyim, şimdi turistler var burada mesela. Restoranlar yine de kapalı. Yani turiste özel açıp şey yapmıyorlar, servis yapmıyorlar. İftar saatini bekleyecekler. İlla ki marketten gider bir şeyler alır yer. Veya kaldığı otelde yer. Ama dışarıda restoranlar kesinlikle açmıyor, servis vermiyor. Burada çok eşlilik normal. 2-3 tane eşleri oluyor. Genelde gittiğiniz gezerken de görüyorsun. Yanlarında 2-3 tane eşi genelde oluyor. Bu ara sokaklarda da restoranlar var. Bunların hepsi restoran. Katar'da bulunan yüzlerce camiden sadece bir tanesi. Farklı farklı mimaride yine camiler görebiliyorsunuz. Burası otel. Al Najada Otel. Burası da Irak restoranı. Yazmış da bak, Irak restoran. El Adamiya. Şurada da Arapçası yazıyor. Birazdan iftarı bekliyorlar. Türk restoranı var mı diye bakıyorum ama galiba yok. Burada pilavla şey var, makarna. Yok abi, ben buraya geldiğim sürece Türkiye'de ve bu bölgede döner, et, bunları yiyeceğiz yani. Makarna, pilav ara veriyoruz. Reklam arası. Yok dedim, var bak, buldum ha. Türk iş kebap döner al. Türk restoranı. Usta. Usta Türk iş kebap döner diyor. İşte yes. Türk iş kebap döner. Bulduk Türk restoranı. Geldiğimden beri birçok da böyle Filipinli ve böyle Endonezyalı kızlar da görebiliyorsunuz. Onlar da burada bakıcılığa geliyor. Aynı şekilde Hong Kong ve diğer Asya ülkelerine de gidiyor, zengin ülkelere. Buraya da bayağı var, gördüm. İşte çocuk bakmaya, çalışmaya geliyorlar buralara. Ya burayı böyle gezdikçe Türkiye sabırsızlanıyorum gelmeye, biliyor musunuz? Çok özledim ya. Yemeklerimizi, ülkemizi özledim, 4 yıldır oldu. Yani gönül isterdi ki ailemle, çoluk çocukla geleyim ama uçak biletleri çok pahalı. Şimdi onları da getirsem ondan sonra yok, ev yok. Otelde kalacağız. İşte araba kiralayacaksın, gezeceksin, tozacaksın derken 10.000 dolar. Tabii. Yani benim yok, çok isterdim. Ama işte hosteli açıyorum şu anda Bali'de. Diğer yatırımlar var. Yani gücüm yetmiyor şu anda. Uçak bileti al buraya gel. Yoksa çok istedim, düşündüm aslında. Ama son dakika vazgeçtim. En iyisi dedim kendim gideyim. Şu anda değil. Daha sonra tabii ki çocukları ülkeye getireceğim.
Gezdireceğim, tozduracağım. Daha önce zaten eşim de geldi. Türkiye'yi çok seviyor. Çocuklar da tabii ki yani seviyorlar. Bakalım. Şurada arkadaşa sordum. Dedim şu parmak seyircide söyleyeyim dedim. Yani ne anlama, niye yapıldı diye. Bilmiyorum diyor. Yok diyor öyle bir anlam. Parmak diyor. Parmak diyor, anlamı yok diyor. Ne bileyim dedim yani buraya kocaman bir tane değil mi ama ne bir anlamı ne? Yok diyor anlam. Parmak diyor. Burada da bu kıyafetler satılıyor bak böyle siyah, beyaz. Ama şey çok kaliteli ha. Çok kaliteli. Bunlar hepsi dükkan galiba. Veya evlere mi çıkıyor bilmiyorum ki. Kuyumcu. Böyle altınlar. Bunların altınları biraz da böyle sanki biraz da koyu gibi böyle Endonezya altınına benziyor. Türkiye'de daha sarıdır ya böyle farklı. Oo burada hep kuyumcular var. Bunlar hepsi kuyumcular. Altını yapıyor bak. Eritiyorlar şu anda. Abi bir de biraz bir tuhaf bir şey var. Ben şimdi Asya'dan alışkınım ya böyle herkese selam veriyoruz, şey yapıyoruz. Yani orada güler yüzler ya. Burada öyle şey değil. Adama bakıyorsun gülümsüyor böyle bakıyor sana. Yani şey yapmıyor, gülümsemiyor, öyle bir tepki vermiyor sana. Şimdi ben şeyden alışkın olduğum için Asya'dan herkes gülümsüyor. Ben de onlara gülümsüyorum. Bunlar şey diyorlar, ha ne gülüyor lan bu diye. Burada tişörtler falan var ama şu kılıçlar ilgimi çekti. Şöyle bir bakayım bir. Oo burada tabanca da satıyorlar. Bu demek ki şey yasal. Bu da çok güzel kokuyor. Tütsü yakmış ama burada parfüm mü satıyorlar bilmiyorum ki. Bakayım bir. Ben zaten parfüme çok ilgiliyim. Çok severim. Şunlara bir bakalım. Çok güzel. Bu tatlı kokuyor. Ama çok iyi. Şuradan alalım bir tane. Burnuma değdi. Bu çok iyi. $20, $40. This how much? $40. 40. This 20. 20. One this please. One this? This one. 20 riyal diyor. Ben şu anda şeye hakim değilim tam olarak da. Kaç para yapıyor bilmiyorum ama galiba 5 dolar mı? Bakacağım onlara da. Bak şöyle şişeye dolduruyor. Bunu da alıyorsun şöyle. Ama güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bunu da atalım çantaya. Eyvah benim şey açık kalmış var ya şey düşecek. No, different. Cara, poco sana. No, okay, and one of this. Small also. It's okay then? Yeah. Thank you. Welcome. Şu arkamdaki yabancılar pazarlık yapıyor. Ben hemen okey diyorum, veriyorum parayı. Lan ben var ya acayip ha. Okey diyorum, veriyorum hiç. Burada insanlar toplanmış ama
Ha bir şey dağıtıyorlar. Oyuncak dağıtıyorlar çocuklara. Böyle oyuncak. Zengin ülke olunca böyle abi. Bir sürü oyuncaklar var, şeyler var, hediye olarak dağıtıyorlar bak. Evet oturduk. Son 5 dakika var. İftar açılacak. Servis yapılacak. Kebap söyledim. Ayran söyledim. İşte özlemler bunlar. Tabii Türkiye'ye gelince birkaç gün sonra orada çok daha güzel lezzetli yemeklerimizi yiyeceğiz. Bol bol kilo alacağımı düşünüyorum. Ya bizim mutfağımız dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir numara. Yani bunun tartışılmaz. Katar ilk gün güzel geçiyor. Otel şimdi baktım. Rezervasyon yaptım. 35 dolara. Oteller de pahalı değil. Yani 30 dolara her türlü otel bulabiliyorsun. Yani güzel bir otel bilmiyorum şimdi gidince göreceğiz. Ama gayet güzel duruyor fotoğraflarda. 30 dolar, 35 dolar bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Öyle çok almış. Tabii ki 50 dolara, 100 dolara var. Ama 30 dolara, 35 dolara bir sürü otel çıktı. Bir tanesini Qatar Royal diye bir otel. Buraya yaklaşık 7 dakika yürüme mesafesi. Onu Booking'den aldım. Öyle bakalım oraya gideceğiz. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Az önce bir top patladı. Ben bomba patladı zannettim. Şurada turistler falan hepsi böyle ellerini kaldırdılar. O derece. Ciddi söylüyorum ben böyle ya bu kadar sesli bir şekilde patlayıp görmedim. Çok ilginçti. Yemeğimiz geldi. Kebap söyledim. Şu tavuk et var yanında. Evet uzun zaman sonra buralarda bu yemeklere kavuştuk tekrardan. Size pek şey gelebilir ama gerçekten çok özleniyor. Aşırı. Anlatamam size. Hemen bakalım. Harika, özlemişim ya. Harbiden özlemişim ha. Ama asıl Türkiye'de içli köfte, çiğ köfte, bizim dönerimiz, kebap bunları çok özledim. Ama burada da böyle bir şey gideriyorsun. Tekrar söyleyeyim. Burada bir sürü turist gördüm. Çinli, Avrupalı gördüm. Var. Ama iftar olmadan, yani iftar saati gelmeden kesinlikle restorandan servis yapmıyor. Yasak. Yani turiste de yapmıyor. Turist ne yapacak? İşte markete gider, suyunu alır, bir şeyler alır veya otelde yer. Ama dışarıda kesinlikle. Şimdi asıl Adana kebap. Şuna bakalım. Bu karışık getirmiş. Ben aslında sadece şey istedim. Çok iyi. Gerçekten güzel. Müsaadenizle bana afiyet olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yakında Türkiye'deyim. Daha sonra yine çok güzel planlarım var. Hepsini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
Saygılar, sevgiler. Bana derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.